Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan bir ameliyat, daha doğrusu bu ameliyatı gerçekleştiren isim dünya tıp literatürüne girdi. Ameliyat olan hasta eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Şevket Müftigil'di. 96 yaşındaki Müftigil için son şans olarak görülen ameliyatı Profesör Doktor Timur Kaynak başkanlığındaki bir ekip gerçekleştirdi ve Sayın Timur Kaynak bu sabah stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Gerçekten çok önemli bir ameliyat. Öncelikle Türk tıbbının aslında hepimizin göğsünü kabartan bir başarı gerçekten bu. Nedir özelliği ve nasıl yapılıyor? Onunla başlayalım isterseniz. Farklı kılan tıp literatürüne sokan nedir bu ameliyat? Tıp literatürüne sokan hastamızın dünyadaki en yaşlı hasta olmasıdır. 96 yaşında, hatta o gün 97 yaşına da girmiş. Onu da o gün öğrendik. Evet. İkinci bir işlemin... aslında ömür gibi değil mi? İkinci bir bahar gibi. Aynen. Eskiden bu hastalar tabii ölüme terk ediliyordu. Bu ileri yaşlarda cerrah göğüsü açmak istemiyor. Tabii bu hastaların başka birçok problemleri oluyor. Böbrek problemleri, akciğer problemleri, anestezi alamıyorlar. Ama bu yöntemle... Narkozun yaşamsal bir riski olduğu tabii için, ki narkozdan sonra hasta çıkamıyordu akciğerleri nedeniyle. Bu ameliyat demeyelim belki, anjiyo gibi bir işlem. Kasıktan girerek yaptığımız bir işlem. Demek operasyon demek daha doğru olur. Daha hastaya az zahmet vererek, daha hastayı az hırpalayarak yaptığımız bir yöntem. Ve hayat kurtaran bir yöntem. Aynen öyle. Bu hastalar artık hayatta kalabiliyorlar. Özellikle de tabii hastamız 96-97 yaşında ama bütün organları 65 yaşında, 66 yaşında gibi dinamik, dinç, kendi işini kendi gören, beyni pırıl pırıl, her şeyi analiz eden, entelektüel bir hasta olması nedeniyle de bu operasyonu hak ediyordu. İkinci bir yaşam şansını hak ediyordu. Ve bir hafta sonra hastamızı taburcu ettiğimizde aktif, dinamik hayatına devam etti ki ameliyatın ameliyat sonrasındaki o ağır tabloda tabii ortada olmadı. Öyle bir çok tablo daha kolay ortada kalmıyor. Ertesi gün yoğun bakımdan kendi yatağına geçiyor. 2 gün içinde de herhangi bir sıkıntı olmadığı zaman evine gidebiliyor. Peki nasıl karar veriyorsunuz hocam? Tabii önce hastalarımızı ikna etmemiz lazım. Bizim hastalarımız genelde 80 yaşın üstündeki hastalar. Ortalamalara bakarsak 84-85 yaşlarında. Hastamız geldiğinde böyle bir işlem yapalım diyoruz. Ben 96 yaşındayım, artık böyle bir şey istemiyorum. Öleceksem öleyim diyor. Ama hayat kalitesi o kadar düşüyor ki 2 adım atamıyor. Oturduğu yerde nefesi daralmaya başlıyor. Ve biz ikna edemezken bu şikayetler onu ikna ediyor. Hasta bir hafta 10 gün sonra bize geri geliyor. Tamam, bunu yapalım hocam diyor. Alıyoruz hastayı. Tabii bu yöntem uygun mu? Kasık damarlarından girerek yaptığımız bir işlem bu. Oradaki damarlar bize izin verecek mi? Kullandığımız sistemler o damarlardan geçebilecek mi? Bütün bunları inceliyoruz. Kapak yapısını inceliyoruz. Sonrasında diyoruz ki evet, bu sistem size uygundur. Bunu yapabiliriz. Karar veriyoruz. Bu bir ekip işi tabii. Cerrahımız yanımızda destek oluyor. Anestezistimiz yanımızda destek oluyor. Ama primer olarak kardiyoloğun yaptığı bir işlem. Ve hazırlık aşamasında da bütün bunlar yapılıyor. Tabii hepsiyle konuşuyoruz. Diğer doktor arkadaşlarımızla, anesteziden ve kalp damar cerrahisinden, onlarla konuşarak ortak bir karar alarak işlemi başlıyorsunuz. Peki bu işlem nasıl yapılıyor hocam? Şimdi nasıl yapılıyor? Değişik bir alet var yani sonuçta tıp dünyasına olmayanlar için benim gibi ve izleyicilerimizin birçoğu gibi bu şimdi bir anjiyo uygulaması için anjiyo gereken PTT'li gibi biraz daha kalın ondan. Evet. Şu sistemimiz var. Şu da kapağımız. Bakın. Burada sığır kalbinden yapılma. Etrafında çelik var. Evet. Evet, şöyle bir kapak var. Küçük bir kapak. Bu kapağı şuradaki balonumuzun üstüne geliyoruz, ezerek yerleştiriyoruz. Sonra yani bu balon şişkin mi oluyor? Hayır, balon şu anda inmiş vaziyette ama uygulama yaparken bunu şişiriyoruz. Kasığından girdik, kalbe geldik. Tam kalp kapağının üstündeyiz. Şişiriyoruz bunu. Şiştiğimiz anda yapışıyor. Buradaki eski kapağı eziyor. Kendisi onu yerine geçiyor. Tekrar balon inip çıktığımızda kapak orada kalıyor. Kalp kapakçığını bu şekilde yerleştirmiş aslında çok da basitmiş gibi görünüyor. Anlatması öyle. Ne kadar sürüyor hocam bu işlem? İşlem ne kadar sürüyor? 45 dakika ile 3 saat arasında değişir bu. Hastanın durumuna göre mi? Anatomisine göre, durumuna göre. İşlem hakikaten basit gibi görünmekle birlikte orada tabii kalbi durduruyoruz. Bir 5-6 saniye kapağı yerleştirirken kalbin hareket etmemesi gerekir. Çok hızlı kalbi çarptırıyoruz. 200'lerde, 220'ler civarında kalp durmuş gibi oluyor.
Çünkü bu oynarsa kalp biliyorsunuz oynayan bir organ. Oynarsa yanlış yerleştirirsiniz. Başka problemler olur. Durduruyoruz kalbi bir 5-6 saniye yerleştiriyoruz. İniyoruz tekrar çalışmasına izin veriyoruz ve devam ediyoruz. Çok ilginç gerçekten. Peki hocam şimdi az önce kimlere uygulanıyor sorusunun yanıtı olarak 80 yaşın üstünde dediniz değil mi? 75 yaşın 80 yaşın 80 üstünde. yaşın Evet. üstünde. Hasta seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani yaş dışında bu yöntem neden herkese uygulanmıyor? Aslında asıl soru bu bence. Tehlikeli bir soru, güzel bir soru. Sermin Hanım şimdi bugüne kadar hep cerrahlarımız çok başarıyla hastanın göğsünü açtılar, kapakları oraya yerleştirdiler. Çok uzun yıllardır, 40-50 yıllık sonuçlarımız elimizde ve oldukça başarılı bu kapaklar, metal kapaklar. Fakat öyle hastalar var ki cerrah diyor ki bize ben bu hastayı ameliyat edemem. Ameliyat edersem risk büyük çıkmaz ameliyathaneden. Ne yapalım? Bu hastalar eskiden ölüme terk ediliyordu. Ama bu geliştirilen sistem sayesinde 2002'dir ilk kapağın takılan hasta. Şu anda 11 yıldır hasta hayatta. Yurt dışındaki bir hasta. Bu da önemli değil mi hocam? Yani bir uygulamanın yani daha sonraki bilimselliğe geçmesi çok önemli. Kaç yıllık bir süre önemlidir deneysellikten bilimselliğe geçişte? Şimdi rakibimiz 40-50 yıldır iyi çalışan bir sistem. Evet. Onun rakibi çok daha yeni bir yöntem. Tabii çok daha yeni bir yöntem. Onlar biz uygulayamayız bu sistemi dediklerinde o zaman o hastayı ölüme terk etmemek için bu devreye giriyor. Ama şu anda deneysel bir yöntem olarak aynen öyle. Son çare olarak devreye giriyor. Evet. O hastalara bir umut ışığı olmak için. Fakat görüyoruz ki şu anda 10 yıllık 11 yıllık sonuçlarımız var. Oldukça da başarılı bir sistem. Muhtemelen bir süre sonra bütün hastalarda bu sisteme dönülecektir. Ama şu anda hastanın mutlaka 65 yaşın üstünde olması ve cerrahla kardiyolog oturuyorlar. Bunu ameliyat edeceğimize şu kapağı taksak daha iyi olur diye konsey kararı alması çok önemli. Şimdi bu bahsettiğiniz kalp kapakçığı sorunu daha çok yaşlılarda ortaya çıkan bir sorun. Çok doğru. Yani gençlerde, çocuklarda... Eskiden de romatizmaya bağlı, romatizmal kapak hastalıklarına bağlı görürdük ve genç yaşlarda görürdük. Ama artık ömür uzadı. İnsanlarımız daha dinç. 50'li yaşlarda insanlar 30 yaşında görünüyor. 70'ler 50 yaşında görünüyor. Bu yaşlılığa bağlı kalsifikasyon. Yani kireç tutuyor kalp kapağı. İleri yaşa bağlı olarak kireç tutuyor. O hastalarda bu sistem şu anda. Ama diğer sorunlarda da bu yöntem uygulanabilir olacaktır, diyorsunuz önümüzdeki yıllarda. Evet. Çünkü açık kalp ameliyatına nazaran çok daha basit, konforlu bir operasyon. Peki kaç merkezde yapılıyor hocam? Türkiye'nin belli başlı merkezlerinde yapılıyor. Son sayıları bilmiyorum ama 5-6'dır. Belki 10'a kadar çıkmış olabilir. Büyük merkezlerde başarıyla, büyük merkezlerde başarıyla yapılabilen bir Peki son soru hocam. Sosyal güvenlik kapsamında mıdır bu yöntemde? Evet. Sosyal güvenlik kapsamına da girdi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten başarılar diliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz daha doğrusu. İlginç ve değişik bir yöntem sevgili izleyiciler. Bu yöntemle kalp kapakçığının değiştirilmesi yöntemi tıp literatürüne geçen bir isim. Konuğumuzdu bugün Profesör Doktor Sayın Timur Kaynak.